Lütfen bu gece dışarı çıkın ve gökyüzüne, o sonsuz yıldız denizine son bir kez uzun uzun bakın. Çünkü çok yakında onları bir daha asla göremeyebiliriz. İnsanoğlu binlerce yıl boyunca yıldızlara bakıp hayaller kurdu. Yeni dünyalar keşfetmeyi, galaksiler arası yolculuk yapmayı umut ettik. Ama kendi ellerimizle bu gezegenin etrafına öyle bir duvar, öyle bir kafes ördük ki farkında bile olmadan dünyayı devasa bir hapishaneye çevirdik. Uzay yarışının başladığı günden beri gökyüzüne fırlattığımız her roket, her uydu ardından ölümcül bir çöp yığını bıraktı. Ve şimdi o çöpler başımızın tam üstünde saatte 28 bin kilometre hızla dönen devasa saatli bir bombaya dönüştü. Film çoktan çekildi. Karşınızda insanlığın en büyük hatası Kessler sendromu. Şu an kafanızı kaldırıp baktığınızda sadece bulutları görüyorsunuz. Ama o bulutların biraz üstünde görünmez bir savaş alanı var. Şu an dünyanın yörüngesinde boyutu 10 santimetreden büyük 34 binden fazla uzay çöpü başıboş halde dolanıyor. Boyutu 1 santimetreden büyük olanların sayısı ise 900 binden fazla. Eldivenler, somunlar, vidalar, ölü uydular, roket parçaları. Uzayda sürtünme olmadığı için bu parçaların her biri sesten 20 kat daha hızlı uçuyor. Bu hızda küçücük bir boya damlası bile bir astronotun kaskını mermi gibi delip geçecek kinetik enerjiye sahiptir. Biz yıllarca uzayı sonsuz bir boşluk sandık ama orayı dünyanın en tehlikeli, en hızlı otoyoluna çevirdik. Ve bu otoyolda trafik ışıkları yok. Arkadaşlar, işin ciddiyetini size şöyle anlatayım. Tepemizdeki uydular sadece televizyon izleyelim diye orada değil aslında. Düşünün, o çöpler uydulara çarpmaya başladığı an bir sabah uyanıyoruz, telefonlarımız çekmiyor. İnternet tamamen kesilmiş, uçaklar navigasyonları olmadığı için kör uçuş yapıyor, kargolar duruyor, bankacılık sistemi çöküyor, kredi kartınızı bile kullanamıyorsunuz. Saniyeler içinde GPS diye bir şey kalmıyor, resmen orta çağ, karanlık çağa geri döneceğiz. Ve bu bir bilim kurgu filmi değil. Her an gerçekleşebilecek teknik bir gerçek. 1978 yılında NASA bilim insanı Donald Kessler bugün hepimizin kabusu olan o korkunç teoriyi ortaya attı. Dedi ki, yörüngedeki çöp miktarı öyle bir kritik eşiğe ulaşacak ki artık fırlatma yapmasak bile sistem kendi kendini yok edecek. Kessler'ın anlattığı olay bir zincirleme reaksiyondu. Buna alçak dünya yörüngesi felaketi de deniyor. İki büyük uzay çöpü veya ölü bir uydu saatte 30 bin kilometre hızla birbirine çarptığında bu devasa bir patlama yaratır. O çarpışmadan binlerce yeni keskin şarapnel parçası doğar. Bu yeni şarapneller yörüngedeki diğer sağlam uydulara çarpar, onlar da parçalanıp yeni şarapneller üretir. Bir saniye içinde 2 uydu gider. 10 saniye içinde 50 uydu, 1 dakika içinde yüzlercesi. Ve uzayda ses yoktur. Milyarlarca dolarlık iletişim ağımız, insanlığın en büyük mühendislik harikaları, ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu, hepsi sessiz, sağır edici bir karanlığın içinde, saniyeler içinde paramparça olur. Yukarıda hayatta kalan son astronotların oksijenleri tükenirken o metal fırtınasının istasyona çarpmasını beklemekten başka çareleri kalmaz. Aşağıda, yani dünyada ise panik başlar. Gökyüzünden yanan dev metal parçaları tıpkı meteor yağmuru gibi şehirlerin okyanusların üzerine düşmeye başlar. Sistemimiz çöker. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Her şey yıkıldıktan sonra tamam yeni uydular yapıp yollarız diyemeyeceğiz. Çünkü gezegenin etrafı milyonlarca kurşun hızındaki şarapnelle kaplı olacak. O kalkanı aşıp uzaya roket fırlatmamız imkansız hale gelecek. Fırlattığımız an süzgece dönecek. Kendi evimize, kendi gezegenimize sonsuza dek kilitli kalacağız. Diğer gezegenlere gitme hayalleri, Mars kolonileri hepsi çöp olacak. Eğer Kessler sendromu bugün gerçekleşirse bir daha asla sınırların ötesine geçemeyeceğiz. Evrenin geri kalanı için kendi kurduğu tuzağa düşüp yok olan, unutulmuş, küçük mavi bir nokta olarak kalacağız. O yüzden bu gece dışarı çıkın ve o yıldızlara iyi bakın. Çünkü kapılar kapanmak üzere.
Laboratuvarda görüşmek üzere. Takipte kalın.